Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün rengiyle kıvamıyla muhteşem nar reçeli tarifiyle sizlerleyim. Nar sevenlerin severek tüketebileceği bu güzel nar reçelimiz gerçekten kahvaltılarda vazgeçilmez olacak. Lafı hiç uzatmadan buyurun nar reçelimiz nasıl yapılır tüm ayrıntılarıyla izleyelim. Yıkamış olduğum narlarımın bir tanesini ortadan 4 parçaya böldüm. Sonrasında tanelerini bu şekilde ayıklıyorum. Narların üzerinde beyaz kabuk kalmamasına dikkat ederek dikkatlice ayıklayalım narlarımızı. Toplamda 4 adet nar ayıkladım arkadaşlar. Tabii ki sizler daha fazla yapacaksanız daha fazla nar kullanabilirsiniz. Ayıklamış olduğum narları bardağa koydum. Bardak ölçüsüyle yapacağım. Bardaklara koymamın sebebi ne kadar toz şeker eklemenizin kolaylıkla anlayabilmeniz için 4 su bardağı nar taneleri için 3 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Bu şekilde daha kolaylıkla tam kıvamlı nar reçeli yapabiliriz. Ayrıyetten de 1 su bardağı nar taneleri ayıkladım suyu için. 1 su bardağı nar tanelerinden bu kadar nar suyu çıktı. Nar suyu için katı meyve sıkacağıyla da sıkabilir veya elinizle de ovarak nar suyunu çıkarabilirsiniz. Ayıklamış olduğum 4 su bardağı nar tanelerimi tenceremin içine ekliyorum. Bazen nar taneleri açık renkli olur arkadaşlar. Bu da hiç önemli değil. Aynı lezzeti yine o narlarla da yakalayabilirsiniz. Benim nar tanelerim biraz koyuydu. Bu da hiç önemli değil. Nar reçelimin rengi birazcık daha koyu kıvam olur. Üzerine yine aynı klasik su bardağıyla 3 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Toz şekerimi de ekledikten sonra üzerine nar suyumu ekliyorum. Nar reçelime su eklemeyeceğim için nar suyu kullanıyorum. Sizler de bu şekilde yapın. Kesinlikle nar suyunuza su eklemeyin. Tenceremin içinde nar ve şekerimi su ile beraber karıştıracağım arkadaşlar. Biraz şekerin erimesi için. Nar sulanmadığı için geceden şekere yatırmanıza veya öncesinde birkaç saat bile hiç dinlendirmeye gerek yok. Nar kaynamadan suyunu salmaz. Bunu da belirtmiş olayım. Su da eklemediğimiz için kısa sürede nar reçelini pişirmiş olacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka yeni güzel tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Reçelimizi yeterince karıştırdıktan sonra artık orta göz ocağın üzerine alıyorum. İlk önce kaynayana kadar yüksek ateşte, sonrasında kaynadıktan sonra kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Reçelimize su eklemediğimiz için de çok fazla kaynatmayacağız uzun süre. Şekerimiz eriyene kadar ara ara karıştıralım. Nar reçelimin tüm detaylarını sizlere göstermek istiyorum ki sizler de tam kıvamlı güzel nar reçeli elde edebilmeniz için. Reçelim artık kaynamaya başlamaya yakın. Bu şekilde tenceremi sallıyorum ki kenarına yapışan şekerlerimi de reçelimin içine eklemek için. Bu aşamayı yaparsanız kenarlarındaki şekerler tencereye yapışıp kötü koku ve tat olmasını engel olmuş oluruz. Su eklemediğimiz için şekeri hemen kolay erimez. O sebeple mutlaka ara ara kenarındaki şekerler eriyene kadar bu şekilde tenceremizi sallayarak o şekerlerin erimesini ve reçelimizin içine karışmasını sağlayalım. Bu işlemi mutlaka yapmayı unutmayın arkadaşlar. Artık reçelim kaynadı. Yaklaşık 1-2 dakika kaynadıktan sonra altını kısacağım. Orta göz ocakta kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Nar reçeline hiç su eklemedim halde kaynadıktan sonra gördüğünüz gibi çok güzel sulandı. Kendi suyuyla da çok güzel kıvamlı bir nar reçeli olacak. Nar reçeli çok hassastır. Çok fazla kaynattığınızda çekirdekleri sertleşir ve kötü lezzet olur. Artık yenmez hale gelir. O sebeple nar reçelini çok fazla uzun süre kaynatmamanız gerekir. Hele yüksek ateşte kesinlikle kaynatmayın. Olabildiğince ilk önce kaynana kadar yüksek ateşte, sonrasında kısık ateşte pişene kadar, kıvam alana kadar kaynatalım. Ara ara üzerinde biriken köpükleri de almaya ihmal etmeyelim.
Reçelinizin köpürmesini istemiyorsanız çay kaşığının ucuyla tereyağı ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar tereyağı eklerseniz reçeliniz köpüklenmemiş olur. Ben kullanmadım, tercih etmedim ama sizler isterseniz kullanabilirsiniz. Reçelimi tekrar kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Nar marmelatı da çok güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah o tarifi de bir gün yapar dener sizlerle paylaşırım. Nar suyunu sıktığınızda şekerle karıştırıp kaynattığınızda gerçekten çok harika nar marmelatı yapabilirsiniz. Reçeli yaklaşık 25 dakika kaynattım. Ocaktan almaya yakın 10 dakika önce ben taze sıkılmış limon suyu kullanacağım. 1 yemek kaşığı kadar. Sizler bir parça limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Nar reçelimi ara ara kaşıkla damlatarak kıvamını kontrol ediyorum. Çok koyu kıvam istemiyorum. Çok sulu da olmasını istemiyorum. Orta kıvamda reçel olana kadar kısık ateşte kaynatacağım ve sonrasında ocağımın altını kapatacağım. Nar reçelim yaklaşık 35 dakikadır kaynıyor. Artık yavaş yavaş kıvamını aldı. Bu arada kaseye de çok az reçel alarak dondurucuda soğutup kıvamını kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Reçeliniz kaynattığınız ertesi gün eğer kıvamı soluysa istediğiniz kıvamdan tekrar tencereye alıp çok kısık ateşte 5-10 dakika yine kıvam alana kadar kaynatabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Bu soruyu bana çok soran oluyor. Buradan da paylaşmak istedim. Aklınıza takıldığınız, sormak istediğiniz soruları da yorum yerine sorup bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince geri dönüş cevap vermeye çalışıyorum. Reçelim artık istediğim kıvamı aldı arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum. Eğer reçelinizi hemen tüketmeyecekseniz reçeliniz sıcakken ocağın altını kapatır kapatmaz kavanoza doldurup vakumlama işlemiyle saklayın. Ben reçelimi hemen tüketeceğim için vakumlama işlemi yapmadım. Bu kadar malzemelerden de yarım kilogramlık kavanoz çıktı. Bunu da belirtmiş olayım. Buna göre hesap ederek reçelinizi yapabilirsiniz. Tamamen soğuyan reçelimin bir gece beklettikten sonra sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Eğer biraz daha akışkan kıvam istiyorsanız arkadaşlar 40 dakika yerine 30 dakika kaynatmanız yeterli. Ben kısık ateşte ağır kıvam alana kadar pişirdim. Eğer nar seviyorsanız bu tarifi de mutlaka çok seveceksiniz. Kahvaltılarınızda afiyetle yiyebileceğiniz bu güzel nar reçelini umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.